Merhaba arkadaşlar, ben kulübümüzün yönetim kurulu üyelerinden Zeynep Pencer. Bugün yapmış olduğumuz etkinliğin moderatörlüğü bana aittir. Yayın esnasında sorularınızı chat kısmına yazarsanız karışıklık olmadan Samet Bey'e güzel bir şekilde iletebilirim. Bugün İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü'nün hazırlamış olduğu alanında uzman kişilerin uzmanlıkları üzerinde bize yol gösterici bilgiler sunacağı Birbirine Sor etkinliğine hoş geldiniz. Bugünkü bir araya gelişimizdeki amaç Türkiye'de takım ve sporcu fizyoterapistliğini ele almaktır. Bu konuda bizimle tecrübelerini paylaşması için Galatasaray Futbol Kulübü A takımı fizyoterapistlerinden olan Samet Polat'ı konuk ettik. Kendisi 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl içerisinde Kayseri Erciyes Spor'da meslek hayatının temellerini atmaya başladı. Ve sonra sırasıyla 2006 ve 2010 yılları arasında Kayseri Spor, 2010 ve 2011 yılları arasında Ankaragücü, 2011 ve 2012 yılları arasında Kayserispor, 2012 ve 2013 yılları arasında Galatasaray kadın ve erkek voleybol takımında görev aldıktan sonra 2013 yılından bu yana meslek hayatına Galatasaray Futbol A takımına devam etmektedir. Teklifimizi geri çevirmediği ve tecrübelerini bize aktarmak istediği için kendisine teşekkür ediyor. Açılış konuşmasını yapmak için bölüm başkanlığımızdan olan Profesör Doktor Habibe Serap İnal'a sözü veriyorum. Çok teşekkürler Zeynep'ciğim. Sevgili öğrencilerimiz, sevgili hocalarım, sevgili Samet Polat, Kan Esmer, güzel fizyoterapist meslektaşlarımız, hoş geldiniz. Biz İstinye Üniversitesi olarak spora çok önem veriyoruz. Spor bizim yaşamımızın önemli bir kısmı. Hem fizyoterapi mesleğinin iyi gelişmesini hem spor açısından, spor fizyoterapisi açısından özellikle öğrencilerimizin yeni ufuklar almasını özellikle istiyoruz. Çok önem veriyoruz ve bu da bir başlangıç oldu. Biz bunları isterken sizleri böyle görmek, öğrencilerimizin böyle güzel bir aktivite hazırlığı içinde olduklarını söyleyince çok sevindik bütün hocalar. Ve şu anda da karşımızdasınız. Gerçekten çok çok teşekkürler. Sizleri görmek çok güzel. Sizleri tebrik ediyorum sevgili genç aday meslektaşlarımız, öyle diyelim. Değil mi Burcu Hocam? Gayet güzel. Sizlerle birlikte olmak, sizlerin yeniliklerinizi takip etmek bizim için gurur verici. Bugün çok güzel bir sunum olacağına, deneyimlerinizi çok güzel paylaşacağınıza inanıyorum. Ve şuna inanıyorum, bir fizyoterapist girdiği her alanda aldığı eğitimin bir sonucu olarak ve o bir istek alıyor, o isteği öğreniyor. İnsana yardım, bir şeyler yapma isteği. Onun sonucunda çok başarılı oluyor ve işte bir örneğini şu anda görüyoruz. Ben sözü gene moderatörümüze bırakayım. Çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim hocam. Tekrardan Samet Bey'e teşekkür ediyor ve ben de sözü kendisine bırakıyorum. Merhabalar. Başlayalım değil mi yavaş yavaş? Evet, başlayabiliriz Samet Bey. Şey veriyor musun bana? Vermişsin bile zaten.
Şimdi birazcık sporcu fizyoterapisti ile alakalı. Kulüp fizyoterapisti neler yapar? Bizim amaçlarımız ne? Hedeflerimiz ne? Kimlerle iletişim halindeyiz? Bunlarla alakalı kısa bir böyle bir sunum hazırladım size. Şimdi öncelikle bizim bir sağlık ekibimiz var. Samet Bey, şu an sunumu görmüyoruz eğer paylaştıysanız. Bir saniye paylaştım ama bir saniye. Şimdi oldu mu? Evet, şu an oldu. Evet, bizim bir sağlık ekibimiz var. Başımızda bir medikal direktör, yani sağlık kurulu başkanımız var. Bu ortopedist. Bir tane yine yardımcı bir doktorumuz var, pratisyen hekim ve 4 tane masör arkadaşımız, 4 tane fizyoterapistiz biz. Galatasaray'da Türkiye'de de bir ilk zannediyorum. 4 fizyoterapist bir A takımda çalışan ve bizim bir de diyetisyenimiz var. Bizim genel olarak tamamen bu arkadaşlarla bütün iletişimimiz ve işlerimizi bu arkadaşlarla beraber hallediyoruz. Genel olarak tabii ki direkt olarak oyuncularla iletişim kuruyoruz. Teknik heyetle iletişim kuruyoruz. Menajerlerle iletişim kuruyoruz ve taraftar ve basınla iletişim kuruyoruz. Oyuncu bazında zaten biliyorsunuz oyuncuların sakatlanmadan önceki koruyucu rehabilitasyonları, sakatlık sonrası, yaralanma sonrası rehabilitasyonları tamamen direkt oyuncuyla temas halindeyiz. Teknik heyet de bize bu oyuncularla alakalı genel durumlarını sormak için sürekli bizimle iletişim halinde oluyorlar. Birazcık bu menajerle alakalı kısımda veya kulüp yöneticisi kısmında bizim medikal direktörümüz bize çok fazla bir iş bırakmıyor açıkçası. Genel olarak o çözüyor bütün işleri. Taraftar ve basınla da tabii ki nasıl konuşması gerektiğini bilen, yani çok ulu orta kulüpteki işleyişi anlatmadan basına da böyle ufaktan şeyler veriyoruz ama bilgiler veriyoruz ama genel olarak yine bizim kulübümüzde biraz daha durum farklı olduğu için basınla ilişkilerle olan arkadaşlar bütün bu işleri hallediyorlar. Şimdi Türkiye'de spor fizyoterapisinden beklentiler neler? Onlarla alakalı biraz konuşacağım. Antrenman öncesi hazırlıklarımız var ve sakatlanmış oyuncunun tedavisi var. Yani fizyoterapist ne yapar spor kulübünde? Tedavi, performans ve koruyucu program üzerine devam ediyoruz. Şimdi performansta biliyorsunuz oyuncuların performansını artırmak için çok ciddi çabalar sarf ediyoruz. Sağlıklı sporcuda yaralanmasın diye uğraşlar veriyoruz. Aynı zamanda yaralanmış, sakatlanmış bir oyuncunun da rehabilitasyon sürecinden tamamen fizyoterapistler sorumlu. Şimdi biz bir oyunculara sağlıklı sporcularda bir bireysel antrenman programı yaptırıyoruz. Yani bu aklınıza gelebilecek bütün egzersizleri kapsayabilir. Bu tamamen sizin oyuncunun eksiğine yönelik, yaptığınız analize yönelik, hangi konuda sıkıntısı var ya da ne yaparsak biz bu oyuncunun bireysel antrenman programını düzenleyebiliriz. Ya da bir postür analizi yaparak bu oyuncuyu nasıl daha farklı, daha iyi duruma getirebiliriz. Onun çabası içerisindeyiz. Bizim tabii ki bir de performans testlerimiz var. Bu performans testlerinde de genellikle bizim kullandığımız laktat testi ve yo-yo testi var. Laktat testinde de işte burada gördüğünüz gibi oyuncu belirli bir koşuyu yaptıktan sonra gelir ve o süreç içerisinde hemen oturup 10 saniye içerisinde kanını alırız ve değerlendirmeye tabi tutarız.
Performans testleri genel olarak bizim kondisyonerlerimizin yaptığı bir testtir. Ama biz de tabii ki direkt olarak onlarla temas halindeyiz ve onlara gerekli yardımları veririz her zaman. Çok hızlı mı gidiyorum? Normal gidiyorsunuz. Gayet güzel. Peki. Eğer sorular olursa direkt o anda da sorabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Tamam. Sorusu E, olan arkadaşlar chat kısmına yazarsa ben size hemen o an soruyu iletebilirim. hı hı. Fonksiyonel testler var arkadaşlar. Özellikle bizim ve kondisyonerlerin uyguladığı ama biz birazcık daha bu işin içerisindeyiz. FMS dediğimiz test çok yaygın bir şekilde kullanılıyor şu anda. Biz de düzenli aralıklarla bu FMS testini yapıyoruz. FMS testi sonucunda oyunculara bir antrenman programı çıkarıyoruz. Hareket kaybına bağlı olan durumları engellemek adına. Ve düzenli bir şekilde ayda bir biz bu FMS testini yapıyoruz. Sizlerin de bu tarz eğitimlere katılmanızı işte de tavsiye ederim. Çünkü eğer spor alanında çalışmak istiyorsanız gerçekten son derece çok kullandığımız yöntemler. Bir soru geldi. Tabii ki Pardon sözünüzü kestim ama Mehmet Fidan'dan geldi. Sporcu rehabilitasyonunda kitap önerebilir misiniz diye sormuş. Yani sizin önerebileceğiniz bir kitap tarzında bir yani şey var mı? isterseniz şu an şöyle yapalım. Hani bu anlattığım şeylere yönelik sorular sorabilirsiniz. Bu kitap veya işte hangi kaynak önerisini en son artık Tamam. cep numaramı da yazacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Tamam. E, Birazcık daha böyle benim anlattığım şeylere yönelik sorular beklerim açıkçası. Şimdi bizden beklenen tabii ki performans. Performansta biliyorsunuz oyuncunun enduransını artırmak. Yani fiziksel ve fizyolojik yorgunluğunu en aza indirgemeye çalışmak. Rehabilitasyon sürecini biliyorsunuz. Rehabilitasyon sürecinde bu tamamen fizyoterapistin kendini ne kadar geliştirmesiyle alakalı. Yapabileceği teknikleri ya da uygulayabileceği teknikleri sporcuya uygulaması, elektroterapi kullanımı. Açıkçası biz çok fazla elektroterapi kullanmıyoruz kulüpte. Bir iki tane cihazımız var sadece. Genelde manuel çalışıyoruz. Manuel terapi yapıyoruz. Ee, Açıkçası oyuncuların beklentisi de o yönde. Çok fazla elektroterapi tedavisinden çok hoşlanmıyorlar. Ee, Dolayısıyla yine bu rehabilitasyon kısmında özellikle mezuniyet sonrası zaten okulda hocalarımız gerekli şeyleri veriyorlar ama inanın bana birçok şeyi kaçırmış oluyoruz yine de. O yüzden mutlaka ileride eğitimlere katılıp kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. E, Rehabilitasyon kısmında da bu kadar söyleyeceklerim. Kuvvet kısmında da mesela burada gördüğümüz gibi bizim kalecimiz Muslera ile beraber çalışıyoruz. Kuvvet antrenmanı yaptırıyorum ben ona sahada. Tibia ve fibula fraktürü vardı oyuncumuzda. 7 ay sonra sahaya döndürebildik. Bir tane cerrahi bir operasyon geçirdi. Son 4 ayında neredeyse ben eşimden, çocuğumdan daha fazla Muslera'yı gördüm. Neredeyse günün 4-5 saatini biz beraber geçiriyorduk. Dolayısıyla onun hem tedavi programı hem içeride kuvvet antrenmanı sonrasında onu nasıl daha ileriye taşıyabiliriz? 7 ay çünkü çok uzun bir süre. Onu nasıl tekrardan az bir kayıpla sahaya sürebiliriz, maça çıkarabiliriz? Onun çabası içerisindeydik. Takip ediyor musunuz bilmiyorum ama o da bizi şey yapmadı çok şükür. Gayet güzel, başarılı maçlar çıkarıyor. Yine rehabilitasyon kısmının içerisinde de bunu koyabiliriz ama aerobik kapasitesini artırırız oyuncunun. Çünkü biliyorsunuz neredeyse bütün sakatlıkların özellikle futbolda bütün sakatlıkların temelini oyuncunun yorgunluğu oluşturuyor. O yüzden aerobik kapasite önemli bizim için. Biz tabii ki sadece sakatlanmış oyuncuyu değil,
bu oyuncu sakatlanmasın diye de bir koruyucu program uyguluyoruz. Bu koruyucu program içerisinde oyuncunun hikayesi bizim için çok önemli. Mesela e, daha önceden bir yaralanması olan, daha önceden bir sakatlık öyküsü olan bir oyuncunun sonrasında onun tekrardan o bölgeden ya da başka bir bölgeden yaralanmaması için ona bir program hazırlarız. Egzersiz programı. Bu yüzden egzersiz bizim için her şey arkadaşlar. Yani egzersizi çok farklı şekilde, yani sadece mantığını öğrenerek aslında kendiniz bile egzersiz çıkarabiliyorsunuz bir süre sonra. O yüzden hastanın hikayesini doğru alıp e, doğru bir şekilde bu egzersizlerle beraber oyuncuyu koruyucu programa almak lazım. İşte bahsettiğim gibi tekrarlanan yaralanmaların önlenmesi. Takım performans antrenmanının takibi de Çok. şimdi oyuncu sakatlandıktan sonra rehabilitasyon sürecini geçirdi. Takımla beraber antrenmanlara başladı. Bizim artık onunla beraber onu takip ediyor olmamız lazım. Çünkü acaba antrenmanda bazı şeyler eksik mi? Kuvvet eksiği mi var? Endurance eksiği mi var? Ya da oyuncunun koşu paterninde ya da yürüme paterninde bir değişiklik var mı? Bunları takip etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda antrenmanın şiddeti de bizim için önemli. Eğer çok yüksek yoğunlukta bir antrenmanın kaldıramayacağını düşünüyorsak oyuncunun, o zaman biz müdahale ediyoruz. Antrenmana oyuncuyu belirli bir kısmına sokup diğer kısımlarında antrenmandan dışarı alıp biz kendimiz takip ediyoruz oyuncuyu. Antrenman öncesi hazırlıkta da genel olarak arkadaşlar e, şimdi antrenmana çıkmadan önce oyuncular bize gelir. Ne için gelir? İşte belim ağrıyor diye gelir. Adelemde sertlik hissediyorum diye gelir. Ya da işte aklınıza gelebilecek bütün fiziksel problemlerle bizim yanımıza geliyorlar. Biz onları antrenman öncesi normal manuel terapi ile ya da ne yapılması gerekiyorsa ona göre hazırlıyoruz. Sürekli bahsettiğim şey egzersiz. Egzersiz konusunda çok yoğun bir şekilde bastıra bastıra söylüyorum egzersizin önemini. Çünkü e, kronik sakatlıklarda da özellikle bir antrenman programı hazırlamanız lazım. Kişiye özel. Ona bir egzersiz programı yapmanız lazım. Atıyorum, bir hamstring yaralanması geçirmiş bir oyuncunun tekrardan re-injury, yani tekrardan yeniden sakatlanmaması için, yaralanmaması için bizim şu anda uyguladığımız bir iki tane yöntem var. Mesela Northboard testi yapıyoruz. Biz direkt haftada 2 gün çoğu oyuncumuzu egzantrik hamstring programına alıyoruz. Dolayısıyla oyuncunun yaralanmaması, tekrardan sakatlık geçirmemesi hem çalıştığımız kurum adına hem de oyuncu adına çok büyük bir artı. Çünkü oyuncudan beklenti çok fazla, kulüpten beklenti çok fazla. Dolayısıyla her şeyi düşünmek zorunda kalıyoruz. Yani bazen sadece fizyoterapistlik yapmıyoruz. Bazen e, daha farklı şeylerle de karşılaşıp onları çözüm odaklı gitmeye çalışıyoruz açıkçası. Buraya kadar sorusu olan var mı? Şöyle Yok soru herhalde. var Devam konuyla edelim. ilgili. Kronik sakatlık bir Efendim? futbolcunun şöyle bir soru var konuyla ilgili. Kronik Hı hı. sakat bir futbolcunun izlenmesi gereken en iyi yol nedir? Sakatlık tekrarını en aza indirmek için yapması gereken nedir? Şimdi şöyle, biraz önce bahsettiğimiz gibi biz oyuncudan hikaye aldıktan sonra aslında biz sezon başında bütün oyunculardan FMS testi alıyoruz. Bizim şu anda uyguladığımız yöntem de bu. FMS testinde oyuncunun hareket kaybını değerlendirip hikayesini de zaten aldığımız için, atıyorum öncesinde bir diz problemi yaşadıysa oyuncu ya da dizden bir cerrahi operasyon geçirdiyse hem antrenman programını, ona spesifik bir egzersiz programı hazırlayıp hem de her antrenmanda neredeyse onu takip ediyoruz.
Hani bazen çok şöyle çok soru geliyor karşımıza. E, Ya antrenmanda ne yapıyorsunuz abi? Zaten izliyorsunuz, antrenmanı izliyorsunuz diyor ama biz hani bizim o antrenmanı izleme durumumuz dışarıdan bir taraftarın izleme durumuyla çok farklı. Yani biz aslında oyuncuyu gözlemlemek için oradayız. Tabii ki bizim de destek verdiğimiz bir takımda çalışıyoruz. O da ayrı bir bize aslında moral veriyor tabii ama genel olarak bizim antrenmandaki işimiz oyuncuyu analiz edip e, herhangi bir problem yaşamamasını sağlamaya yönelik. Yani egzersizlere hiç müdahale durumunuz oluyor mu Samet Bey? Anlayamadım. Egzersizlere müdahale durumunuz oluyor mu bir fizyoterapist olarak? Ya bunu yapsın ya da yapmasın gibi, yoksa bu kısmı tamamen başkalarına mı bırakıyoruz? Belki arkadaşlar merak ediyordur. Hayır, tabii ki biz her aşamada oyuncunun yaptığı egzersizlere müdahale ediyoruz. Hı hı. Tabii ki bizim genel olarak Galatasaray Spor Kulübü'nde çalıştığımız kondisyonerler, rehabilitasyon kondisyoneri de var tabii ki. Ama genel olarak çalıştığımız kondisyonerler e, yani yurt dışından gelmiş kondisyonerler. Dolayısıyla o yüzden bu iletişim kısmında birazdan bahsedeceğim. Yabancı dil konusunda mutlaka kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Biz oyuncuyla alakalı herhangi bir problem gördüğümüzde ya da o egzersizin yanlış olduğunu düşündüğümüzde mutlaka o egzersize direkt müdahale edebiliyoruz. Bunu nasıl söyleyeyim? Yani buna hiç kimse de engel olmuyor açıkçası. Çünkü size karşı bir güven var. Size karşı bir e, sizin ne iş yaptığınızı bildikleri için, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok iyi bildiğimizi düşündükleri için o yönde bize hiç sıkıntı çıkmıyor açıkçası. O yüzden mesela ben bazen fitness salonundan geçerken bile oyuncunun egzersizine direkt müdahale edebiliyorum. Bunu böyle yapmalısın diye. Açıkçası hem bu oyuncunun hoşuna gidiyor hem de kondisyonerin hoşuna gidiyor. Yani öyle bir sıkıntımız yok çok şükür. Samet Bey, Ee, tabii ki Buyurun. konuyla ilgili yine bir soru var. Hı Transferi hı. planlanan bir futbolcunun sakatlık geçmişini araştırıp transferini onaylamamanız gibi bir durum söz konusu mu? Direkt bizimle alakalı değil bu. Şimdi eğer oyuncu bize transfer olacaksa bir kere bir ortopedistimiz genel bir muayene yapıyor. Genel muayene doğrultusunda ayak bileği MR'ları, diz MR'ları, bel MR'ları, servikal MR'ları derken 2, 4, 6 bölgeden MR çektiriyoruz oyuncuya. Bu tamamen bizim sağlık kurulu başkanımızın protokolü. Ama zannediyorum diğer kulüplerde de aynı işleyiş devam ediyor. Ee, tabii ki eğer sağlık kurulu başkanımız buna karar veriyor, bizim öyle bir yetkimiz yok, onu söyleyeyim. Sağlık Kurulu Başkanı eğer transferde bu oyuncuda bir problem görüyorsa ve ileride bize bir yani oyunlama açısından bir sıkıntı çıkaracaksa ona direkt müdahale edip transferi durdurduğu dönemler var. Biz yaşadık bunları. E, Ama direkt fizyoterapist olarak ya bu oyuncunun bu problemi var, biz bunu alamayız diyemiyoruz. Ee, Yani profesyonel kulüplerde de aslında bunun olmaması gerekiyor. Çünkü sonuçta biz ortopedist değiliz. Bunun kararını da bizim vermememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Devam edeyim mi? Devam edebilirsin. Tamam. Şimdi tedavi ve rehabilitasyon kısmında da biraz önce bahsettiğim gibi aslında genel olarak yaptığımız her şey biraz önce konuşurken aslında çoğu şeyi anlattım zaten ama yine böyle başlıklar halinde iletişim dedik. Burada tamamen yabancı dile odaklı konuşmak istiyorum. Yani mutlaka oyuncuyla beraber iletişim kurabilmelisiniz. Çünkü oyuncu yaralandıktan sonra e, yani doktor kontrol eder, teşhis koyar ama sonrasındaki bütün süreç inanın bana sizinle geçiyor. Yani fizyoterapistle beraber geçiyor. Sizin oyuncunun neler yaptığınızı,
neler yapmanız gerektiğini ya da ileriki programında neler olması gerektiğini sizin oyuncuyla iletişim kurup halletmeniz gerekiyor. Çünkü burada güven konusu çok önemli. Eğer oyuncu ya da sporcu size güvenmezse e, mutlaka o tedaviden verimli bir sonuç çıkmıyor. Yani oyuncunun size, sporcunun güvenmesi ve size inanması lazım. Siz ne kadar doğru şeyleri yapsanız da oyuncu üzerinde, eğer iletişim kuramazsanız inanın bana çok büyük bir eksi. O yüzden yabancı dil konusunda tabii ki Türk oyuncularla, Türk sporcularla çok daha rahat anlaşabiliyoruz. Ama yabancı sporcularda bu durum farklı. O yüzden mutlaka üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Yabancı dilimizi geliştirmemiz lazım. Analizlerden bahsetmiştim aslında. İşte yine standart, hiçbir elinizde bir imkan yoksa bile hastanın hikayesini alıp postür analizleriyle beraber e, hastayı analiz edip, oyuncuyu analiz edip sonrasında yine siz bir program hazırlayabilirsiniz oyuncuya. Egzersiz dediğim gibi bizim için çok 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 önemli, vazgeçilmez bir durum. Her yaralanmanın, her bölgenin kendine ayrı bir egzersiz programı var. Bunu inanın kendiniz de geliştirebilirsiniz egzersizi. O yüzden birazcık daha anatomiyle ve fizyolojiyle beraber bu işin içerisine egzersizi de katarsanız, manuel terapiyle beraber yine sonuç itibariyle egzersizi katarsanız, aslında sadece bu sporcular için geçerli değil. Biz normal hasta aldığımızda da, normal hasta tedavilerinde de sadece, ya şahsen ben kendi adıma sadece hastanın tedavisini yapıp e, ağrı odaklıysak ya da problemini çözdüysek bile ben mutlaka bir egzersiz programı hastaya sunuyorum ve yapması için teşvikte bulunuyorum. Çünkü egzersiz bizim için dediğim gibi en büyük silah. Tedavi ve rehabilitasyon içerisinde osteopatiyi kullanabiliriz yoğun bir şekilde. Manuel terapi yapıyoruz. Cihaz kullanımı dediğim gibi yani diğer kulüplerde nasıl bilmiyorum ama bizde gerçekten çok fazla cihaz kullanımı yok. Tekar dediğimiz bir manyetik rezonans var, ısıtıcı. Onun haricinde şu an elimizde lazer var ama çok fazla kullandığımızı söyleyemem. Ama mutlaka yine çok zor durumda kaldığımızda bize kurtarıcı olarak bu elektroterapi cihazları imdadımıza yetişiyor. Çünkü bazen hiç beklemediğiniz anda takımın neredeyse ilk 11'i sizin tedavi odasına akın edebiliyor. O durumda da işte bu cihaz kullanımı bizim için biraz daha ön plana çıkıyor. Bantlamalar önemli. Yani her özellikle ortopedik problemi olan sporcularda mutlaka ayak bileği bantlaması, diz bantlaması, bunları bilmemizde fayda var. Kinezyoteyp çok sık kullandığımız, dinamik teyp çok sık kullandığımız bantlama yöntemleri. Onun haricinde başka sorunuz var mı? Burayla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bu ile ilgili bir soru yok şu an. Devam ediyorum. Şimdi bu veriler bizim Bayer Leverkusen'de çalışan, yani Almanya'da bir kulüpte çalışan fizyoterapist arkadaştan aldığımız veriler. Bunu geçen sene almıştım. Şu anda acaba yine bu şartlardalar mı bilmiyorum ama yine bir hani Türkiye'deki spor fizyoterapistliği ile alakalı önemli bir bilgi olur diye koymak istedim. Aşağı yukarı Bayer Leverkusen kulübünde 15 tane fizyoterapist var. Bu 15 tane fizyoterapistin 3 tanesi sadece rehabilitasyon alanında çalışıyor. Yani 3 tanesi rehabilitasyon, 7 tanesi hazırlık, 5 tanesi de altyapıda görev yapıyor. Yani altyapıdaki takımlarda görev yapıyor.
Ama bizim Türkiye'ye geldiğimizde maalesef bu durum böyle değil. Neredeyse Anadolu kulüplerin hiçbirinde altyapıda fizyoterapistimiz yok. Rehabilitasyon kısmına ve antrenmana hazırlık kısmında da 2 tane fizyoterapist görev yapıyor. Ee, Yani bizim kulübümüzde Galatasaray'da biraz daha durum farklı. Bizim altyapıda 2 terapistimiz, A takımda da 4 fizyoterapistimiz var. Hani biz birazcık daha önem veriyoruz. Hem kulüp olarak hem de sağlık ekibimizin başındaki sağlık kurulu başkanımız birazcık daha e, önem gösteriyor bu konuda. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de de zannediyorum 3 tane fizyoterapist var A takımda. Altyapıda 2 tane var. Beşiktaş'ta yine 4 fizyoterapist A takımda, 2 fizyoterapist altyapıda var. Ama inanın bana şu anda bile bu yetersiz bir sayı. E, Bu sayıyı artırmak için aslında biz çok çaba sarf ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? E, Bu koruyucu rehabilitasyonla aslında çok alakalı. Oyuncuyu sakatlanmaması için, yaralanmaması için ne kadar çok programa alırsanız, sizin yoğunluğunuz ne kadar artarsa, fizyoterapist ihtiyacının da ne kadar fazla olduğu ortaya çıkıyor aslında. Biz bu seneye kadar 3 fizyoterapisttik A takımda. Altyapıda yine 2 fizyoterapist arkadaşımız vardı. Yine yoğun bir çaba sonucunda bir dördüncü fizyoterapistimiz oldu çok şükür. Ama umuyorum ki bu sayı biraz daha artar. Çünkü inanın Anadolu kulübü ya da yani büyük takım çok fark etmiyor. Her kulüpte ihtiyaç çok fazla var bize. O yüzden biz birazcık daha e, kendimizi geliştirip birazcık daha çalışıp e, fizyoterapiste ne kadar çok ihtiyaç olduğunu herkeslere anlatmaya çalışıyoruz. E, Bunun başında da açıkçası oyuncular geliyor. Yani oyuncular fizyoterapist ihtiyacının ne kadar fazla olduğunu düşünürlerse yöneticiye o şekilde bir sunumda bulunuyorlar. Dolayısıyla bizim işimizi çok iyi yapmamız gerekiyor ki e, fizyoterapist ihtiyaçları bütün kulüplerde artsın. Tabii ki biz çok kulüplerde çok yoğun çalışıyoruz. E, Neredeyse haftanın 7 günü çalışıyoruz. Belirli bir saat kavramımız yok maalesef. Ben çoğu zaman özeniyorum. Hafta sonları arkadaşlarım, eşimiz, dostumuz storyler paylaşıyorlar. Beraber aileleriyle kahvaltı yapıyorlar. Barbekü yapıyorlar. Ama biz maalesef o anda tedavi yapıyor oluyoruz. Ya da maç programımız olmuş oluyor. Deplasmanda oluyoruz. Tabii ki çok yoğun bir süreç. Yani haftanın 7 günü çalışıyorsunuz. Bayramınız yok. Resmi tatiliniz yok. Sürekli bir antrenman ve maç programı içerisindesiniz. Tabii ki böyle işte kupalar alınca bu bizim motivasyonumuzu artırıyor. Ve işi birazcık daha keyifli kısma dönüştürüyor açıkçası. Yoksa inanın bana hani çok yoğun bir tempodayız. E, Yine böyle bir şampiyonluk kazandığımız bir sezon. İnanın bana çok keyifli oluyor. Herkes tebrik ediyor sizi. Herkesle iletişim haline geçiyorsunuz. Sonuçta yaptığınız işin de bir bakıma karşılığını görmüş oluyorsunuz. Bu sadece tabii ki kupayla odaklı değil. Yaralanan bir sporcunun maçı çok iyi oynadıktan sonra ya da antrenmanlara başladıktan sonraki heyecanı, sevinci, onu gelip bizimle paylaşması inanın birçok şeye değer oluyor. Bazı sıkıntılarınız olsa bile her şeyi unutuyorsunuz ve e, mutlu oluyorsunuz. Şimdi kulüplerde sağlık ekibinin, fizyoterapistin yaptıklarının, fizyoterapistlerinin yapabileceklerinden biraz böyle kısaca bahsettim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Soruları ederiz. alabilirim arkadaşlar. Ben şimdi size tek tek soruları
söyleyeyim. Siz de cevaplayabilirsiniz. İlk soru Serap şeydi. Hocam, eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Estağfurullah, siz gayet güzel toparladınız. Ne kadar zor iş yaptığınızı değil de yaptıklarınızı böyle sanki çok basit şeylermiş gibi aktardınız. Yani biraz mecburen basite indirgeyerek anlatmak Gözleri zorunda korkmasın kalıyorum diye. tabii ki. Neyle karşılaşacaklar sonra anlar. İçin içine o stresi Ee, herhalde, değil mi? Doğru. Şimdi bize tabii ki çok fazla talep oluyor. Birazcık ondan bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi biz de tabii ki aynı dönemlerden geçtik. Biz de okurken, okul bittikten sonra fizyoterapist abilerimizden, ablalarımızdan çok fazla destek almaya çalıştık. Yani şöyle, bir kere staj konusundan bahsedeyim. Şimdi biz Galatasaray Futbol A takımına stajyer kabul etmiyoruz. Aslında bir 3-4 yıl öncesine kadar ediyorduk. Maalesef oraya gelen fizyoterapist stajyeri arkadaş biz şampiyon olduktan sonra değişik bir paylaşımlarda bulundu. Bizi de maalesef kulübü ve bizi etiketleyerek sonrasında kulübümüz stajyer alımını durdurdu. Futbol A takımına o yüzden stajyer maalesef alamıyoruz. Bizim yoğun bir çabamız var ama yani sürekli Sağlık Kurulu Başkanımızın başının etini yiyorum. Abi alalım. Yani stajyere ihtiyacımız var. Onların bize ihtiyacı var. Bizim onlara ihtiyacımız var diye. Umuyorum bir mesafe yol kat ederiz ama dediğim gibi yani birkaç tane arkadaşımızın çok uygunsuz şeyleri herkesin şeyine engel oldu. O yüzden ama şöyle bizim futbol A takımında stajyer kabul edemiyoruz ama bizim diğer branşlarımızda, altyapımızda stajyer kabulümüz var. Onunla alakalı tabii ki gerekli desteği şimdiye kadar elimden geldiğince verdim. Bundan sonra da vermeye devam edeceğim tabii ki. Dediğim gibi biz de çünkü aynı yollardan geçtik, aynı zorluklardan geçtik. Sizin işiniz bizden birazcık daha fazla zor. Çünkü ben mezun olduğumda 5 üniversitede fizik tedavi vardı. Fizyoterapi bölümü vardı. Şu anda sayısını takip etmiyorum ama herhalde 120'nin üzerindedir. Ee, Serap Hocam şöyle bizim yani çok yanlış hatırlamıyorsam 17 yıl geçmiş aradan. Bizim ortez protez dersimize girmişti zannediyorum. Yani Marmara Üniversitesi'ndeydiniz o zaman zannediyorum hocam. Evet. Evet. Ee, Biz biraz daha şanslıydık. Kaç almıştınız, hatırlıyor musunuz Hocam benden? ben çok yüksek aldım. İşte böyle benim öğrencilerim böyle yüksek alır. Gerçekten öğretmenlerimiz de hocalarımız da çok kaliteliydi. E, Yani tahmin ediyorum şimdi de öyledir. Ama tabii ki üniversite sayısının artması bizim için ciddi bir dezavantaj. O yüzden bunu avantaja çevirmemiz lazım arkadaşlar. Mümkün olduğunca eğitimlere katılalım. Şimdi ben böyle söyleyince e, çok fazla eğitim görüyorum zaten piyasada dolaşan. Her eğitime katılın demiyorum ama sizin odaklanacağınız ya da atıyorum çocuk üzerine çalışacaksınız, nörolojik hasta üzerine çalışacaksınız ya da sporcularla çalışacaksınız. Çalışma şeyinize doğru bir odaklanma yapmanızda çok fayda var. Çünkü yani her eğitime girip atıyorum ortopedik rehabilitasyon alıp sonra nörolojide çalışmak size çok fazla bir şey katmaz. O yüzden ona dikkat edelim eğitimleri seçerken. E, evet, başka soru varsa zevkle E, alabilirim. Sorular var. Bir de ayrıyetten soru sormak isteyen kişiler mikrofonunu açıp da soru sorabilirler. Ben ilk Tabii olarak ki. şöyle sorayım. E, Kim sormuş? Pardon. Yakup Han Kara sormuş. Samet Bey. Sakatlığı tekrar nükseden hastada mesela Emre Akbaba gibi tedavi programı aynı mı oluyor yoksa tamamen değişiyor mu?
Şimdi şöyle arkadaşlar, hani Emre Akbaba üzerinden konuşmayayım ama e, eğer rehüncire olduysa bir oyuncu mutlaka ya rehabilitasyon sürecinde ya da e, antrenman şiddetinde bir sıkıntı olmuştur. Bunun net bir şekilde şu sebepten dolayı olduğunu söyleyemeyiz ama genel olarak bizim adele yaralanmasında bir rehabilitasyon protokolümüz var. Biz özellikle yaralanmalardan sonra, adele yaralanmalarından sonra biz egzantrik kuvvetle beraber adelenin hem boyunu uzatıp hem de fibrotik bir alan oluşmadan iyileşmesini sağlamaya çalışırız. Emre Akbaba'da da ya da diğer oyuncularda da yapmış olduğumuz şey aslında bu. Tabii ki rehüncire olduktan sonra birazcık daha özen gösteriyorsunuz. Neye özen gösteriyorsunuz? Sahaya dönüş zamanına özen gösteriyorsunuz. Oyuncunun yeterince kuvveti var mı? Yeterince endüransı sağlamış mıyız? Onun üzerinde birazcık daha fazla duruyoruz. Yani bu rehüncire olmasa da aslında bizim çok dikkat ettiğimiz şeyler ama maalesef zaman zaman başımıza geliyor. Tedavi olarak yaptığımız şeyler yine aynı rehabilitasyon kısmında ama dediğim gibi sadece birazcık daha süreyi uzun tutarak oyuncunun birazcık daha endüransını ve kuvvetini artırarak yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Berke sormuş. Kaptanımız Fernando Muslera'nın sakatlıktan sonra eskiden bir şey kaybetmeden bu şekilde nedir? Şimdi şöyle, Muslera gerçekten çok profesyonel bir oyuncu. Benim de hayatımda gördüğüm nadir oyunculardan bir tanesi. Çok fazla profesyonel oyuncuyla çalıştık ama Muslera ayrı bir parantez açabiliriz. Muslera ameliyat sürecinden sonra 4. gün antrenmanlara başladı arkadaşlar. Yani nasıl başladı? Ayağı alçıdayken oturarak koordinasyon çalıştı. Kaleci antrenörümüz onunla gerçekten çok ciddi bir efor sarf etti. Sürekli benimle iletişim halinde ya da bizim sağlık departmanıyla iletişim halinde olup acaba ben bunları yapabilir miyim, uygulayabilir miyim diye sürekli neredeyse biz her gün Muslera için kaleci antrenörümüzle beraber sohbet ediyorduk. Hatta bazen ondan kaçıyordum açıkçası. Çünkü yakaladığı zaman bırakmıyordu. Yani ben ona bağlıyorum. 4. günden itibaren Muslera hiç durmadı. Hep çalıştı. Yani alt ekstremitesini kullanamasa bile üst ekstremitesini çalıştırdı sürekli. Bence onun da meyvelerini aldı diye düşünüyorum. Peki. Biri sormuş. Tekrar söylüyorum. Pardon. Kaan sormuş. Altyapıda genç futbolculara yaşlarından dolayı ayrı bir program yapılıyor mu? Aynı sakatlık yaşayan 2 oyuncuda yaşlarından dolayı farklı programlar mı uygulanıyor? Hayır tabii ki. Yani bir kere sporcu yaralanmalarında bazı protokollerimiz var bizim Galatasaray Kulübü'nde uyguladığımız. Biz onun dışına çok fazla çıkmıyoruz açıkçası. Çok oyuncunun çok ekstrem bir durumu yoksa. Ama altyapıdaki oyuncularımızın zaten altyapı koordinatörlerinden başlayarak aşağıya doğru giden bir sistemleri var. Ama maalesef Türkiye'deki genel sıkıntı bu. Altyapıya yeteri kadar destek verilmiyor. Bu konuda bizim Fatih hocamızın çok ciddi bir altyapı desteği var. Yani ben aşağı yukarı 12-13 tane teknik direktörle beraber çalıştım. O yüzden Fatih Hoca'yı tamamen ayrı bir konumda tutuyorum. Hem bizim sağlık ekibine gösterdiği ya da vermiş olduğu destekten dolayı hem de oyunculara ve altyapıya verdiği önemden dolayı. O yüzden gerçekten çok ayrı bir yeri var bizim için. Altyapıdaki sakatlık yani sakatlanmış bir oyuncuyla A takımdaki bir oyuncunun rehabilitasyon protokolü aynı arkadaşlar. Tabii ki
yaşa bağlı olarak çok daha hızlı iyileşme oluyor altyapıda. Yani Genel bunu da olarak kadınlar futbol kulüplerinde fizyoterapist olarak daha az tercih ediliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? yani benim hiç fizyoterapist futbol kulübünde çalışan arkadaşım yok. Yani birazcık şuna bağlıyorum. Çok affedersiniz, biraz kaba tabirle söyleyeceğim ama e, yani oyuncu çıplak geliyor tedavi odasına. E, herhalde bu tarz durumlardan dolayı tercih edilmediğini düşünüyorum. Ama şöyle, yine biz bir ilkiz bu konuda. Bizim geçen sene fizyoterapist olmasa da, geçen sene değil, ondan önceki sene kondisyoner ekibimizde bir bayan çalışıyordu. Şu anda da Barcelona'da çalışıyor. Bizden Barcelona'ya gitti. O yüzden yine biz bu durumda biraz bir farklı bir kulüp havasındayız açıkçası. Yani Ee, işte biraz önce bahsettiğim gibi bu tamamen Fatih Hoca'nın göstermiş olduğu alaka. Sakatlık geçirmiş bir oyuncuyu sahada hazırlama döneminde fizyoterapist yer alıyor. Peki takımın genel antrenman programında dahil oluyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, e, tabii ki sakatlık süreci dördüncü faza kadar neredeyse, yani biliyorsunuz onu biz evrelere ayırmışız, fazlara ayırmışız. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü fazda fizyoterapist tamamen işin içerisinde. Normalde beşinci faz dediğimiz fazda fizyoterapistle rehabilitasyon kondisyonerinin ve kondisyonerinin ortak çalıştığı bir fazdır. Artık takıma verme sürecidir beşinci faz oyuncuyu. Bu fazlarda tabii ki biz dördüncü faza kadar tamamen işin içerisindeyiz. Beşinci fazda kondisyonerlerle beraber program yapıp oyuncuyu takıma veririz. Ama sonraki süreçte mesela sadece şunu söyleyebilirim. Bir gün önceki antrenmanda ya da birkaç gün önceki antrenmanda 4-5 tane oyuncudan ya da daha fazla oyuncudan bir addüktör gerginlik şikayeti ya da bir arka adelede hamstringde bir gerginlik şikayeti varsa biz bunu sağlık kurulu başkanımızla paylaşırız. O da hocamızla ya da işte teknik ekiple paylaşıp hani antrenmana şunu çıkarabiliriz ya da şunu ekleyebiliriz diye bir öneride bulunuruz. Tabii ki o antrenman şeyini değiştirmek tamamen teknik direktörün inisiyatifinde olan ve teknik ekibin inisiyatifinde olan bir şey. Cerrahi öncesi preoperatif rehabilitasyon uygulanır mı? Anlayamadım. Cerrahi öncesi preoperatif rehabilitasyon uygulanır mı? Rehabilitasyon tabii ki uygulanır. Mesela ben şöyle anlatayım. Bizim stoperimiz Luyendama'da ön çapraz bağ ve menisküs hasarı vardı. Ön çapraz bağ total rüptürü vardı. Biz aşağı yukarı 3 hafta onu preoperasyona alıp 3 hafta sonra operasyonunu yaptırdık. Takımda 4 fizyoterapist olarak çalışıyorsunuz. Ancak sizin de söylediğiniz gibi antrenmanlarda o kadar oyuncuları takip ediyorsunuz ki oyuncuları takip etmek zor olmuyor mu? Kendi aranızda paylaşım mı yapıyorsunuz? Nasıl hallediyorsunuz? Şöyle tamamen aslında monoton gelişen bir şey arkadaşlar. Kim müsaitse o anda mutlaka antrenmana birimiz çıkıyoruz. Herkes takım, yani bizimle beraber çalışan diğer arkadaşlar da herkes hangi oyuncunun ne seviyede olduğunu bilir. Dolayısıyla antrenmana çıktığında neyi takip edeceğini de bilir. O yüzden atıyorum içeride antrenman esnasında tedaviye alınacak oyuncular varsa kim müsaitse o dışarıya çıkar. Bazen oluyor ki inanın bana arkadaşlar 4 fizyoterapist yetmiyor. Dördümüz de içeride kalıyoruz. O zaman da doktora özellikle söylüyoruz takip eder misin diye.
Yani en azından hani tabii ki bizim gibi bir gözlem mümkün değil ama o da pratisyen doktor gözüyle en azından gözü üzerinde oluyor diyebiliriz. Alper Ama sormuş. inanın bana 4 fizyoterapist bile şu anda yetersiz. Alper sormuş. Egzersiz konusunda çok kapsamlı konu örneğin kondisyoneller, driller gibi farklı performans arttırmaya yönelik hareketleri verebiliyorlar. Hepsi hakkında fikir sahibi olmamız zor. Ama bunlar hakkında bilgi toplamak için atletizm üzerinde derinlemesine araştırma yapmalı mıyız? Yoksa osteopati veya manuel terapi yeterli olur mu? Yeterli olmaz arkadaşlar. Osteopati ya da manuel terapi yeterli olmaz. Beden eğitimi öğretmenlerinden, fitness kondisyonerlerinden mutlaka eğitimler alabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Ama siz kendi mesleğinizin doğrultusunda, kendi mesleğinizin doğrusunu egzersize siz adapte edeceksiniz. Yani atıyorum bir hamstring kuvvet programı için çok farklı mesela 5-6 tane egzantrik çalışma sayabilirim. Bunu eğer bir kaynaktan ya da bir yerlerden öğrenemiyorsanız beden eğitimi öğretmenleri, fitness antrenörleri hepsinden bir eğitim alabilirsiniz. Ama o egzersizi ne zaman ve hangi durumda siz uygulayacağınızı sizin karar vermeniz lazım. O eğitimler de önemli. Alabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Ama sadece manuel terapi ya da osteopati eğitimi size egzersiz alanında çok fazla bir şey katmaz. Berke sormuş. Aşil tendonu kopma sakatlığından sonra sahaya dönüş aşaması olarak nasıl olmalıdır? Çok uzun bir süreç ya. Hangi aşamasını anlatayım? Çok uzun yani. O zaman başka bir soruya geçeyim. Yani o arkadaşımız şöyle, beni arasın ona uzun uzun anlatayım. Çünkü yani başından sonuna anlatmamız lazım bu durumu. Tamamen bir rehabilitasyon protokolü. Tamam. Türker sormuş. Sakatlık bölgesinin baz aldığımız zaman genel olarak hamstring kas grubu sakatlığı yaşanıyor. Böyle olmasının sebebi kas grubunun güçsüzlüğü müdür? Quad hamstring arası oranın dengesizliği midir? Yoksa başka bir etken mevcut mu? Şimdi arkadaşlar kas yaralanmalarının birçok sebebi var. Ben özellikle futbol adına konuşacak olursam e, oyuncunun sprinter bir oyuncu mu? Orta sahada bir oyuncu mu? Ya da defansta bir oyuncu mu? Mesela bizim genel olarak kanat oyuncularımız, sağ kanat, sol kanat oyuncularımız neredeyse 40'a yakın sprint atıyorlar. Yani ve bu 30 metre üzerinde 32-33 kilometreyi de bulan hızlarla yapıyorlar. E, Dolayısıyla antrenman şiddetinin çok ciddi bir önemi var. Antrenmandaki yükün önemi var. Yani sakatlıkların hepsinde doğru antrenmanı yüklemek, doğru egzersizleri yapmak önemli oluyor bu konuda. Yani biz şu sebepten direkt hamstring yaralanmaları oluyor diyemeyiz ama hamstring yaralanmalarını ya da başka kas yaralanmalarına sebep olacak bir sürü etken var. Bunlar dediğim gibi antrenmanın şiddeti, antrenmanın yükü, oyuncunun hangi pozisyonda oynadığı, bunların hepsi önemli. Hatta şöyle birazcık daha geniş anlatayım. Oyuncunun beslenmesi, oyuncunun uyku düzeni, oyuncunun yaşam tarzı, bunların hepsi sporcu sakatlıklarında önemli. Tamam. Teşekkür ederiz. Doğukan sormuş. Sporcularda yaralanmayı iyileştirmekten ziyade önlemek için neler yapabiliriz? Belli başlı kullandığınız egzersizler varsa örnek verebilir misiniz? Ya işte biraz önce söylediğim gibi mesela hamstring yaralanmaların için olmasın diye biz genel olarak bütün takıma haftada 2 gün egzantrik egzersiz yaptırıyoruz. Mesela en basiti bu. Teşekkürler. Başka bir soru. Ben hem fizyoterapist hem de bir taraftar olarak özel bir soru soracağım. Sizce Falcao konusunda sağlık ekibinin hatası var mı? Yoksa tamamen şanssızlık mı? Bu hafta daha da kendisini görebilir miyiz? Bu hafta sahada kendisini görebilir miyiz? Ya Diye arkadaşlar sormuşlar. Falcao'yu sormasaydınız sevinirdim açıkçası ama şöyle
E, Falcao süreci tamamen hem bizimle hem de bizden bağımsız bir şekilde gelişiyor. Çünkü oyuncunun psikolojisi de çok önemli bu konuda. Şimdi Falcao'ya gerçekten o da oynamak istiyor. Biz de onu oynatmaya çabalıyoruz. Mesela son sakatlık sürecini tamamını neredeyse İspanya'da geçirdi. İspanya'da döndükten sonra biz açıkçası hazır olur diye bekledik. Antrenmanlara başladı. Umuyorum en kısa zamanda da antrenmanlara çıkar. Daha doğrusu maç Sedan sormuş. antrenmanlara zaten çıkıyor. Tamam. Sedan sormuş. Milli kadın basketbol, voleybol alanlarında fizyoterapist olmak için ne gibi aşamalar izlemeliyiz? Ya arkadaşlar, spor fizyoterapistliği ben de birebir yaşadığım için şöyle söyleyebilirim ki yani birazcık kendinizi ön plana çıkartacak şeyler yapmalısınız. Bir de dediğim gibi iletişiminizin çok iyi seviyede olması lazım. Sürekli iletişim kurmalısınız. Takım doktorlarıyla, fizyoterapistleriyle, masörleriyle, yöneticileriyle bir şekilde bir kontak kurmalısınız. Siz de yeterli seviyeye geldiğinizi düşünüyorsanız, çünkü inanın bana kulüpte spor fizyoterapistliği yapmak, hastanede fizyoterapistlik yapmakla hiç yakından uzaktan alakası yok. Her şey çok farklı. O yüzden hem kendimizi bir yandan geliştirmemiz lazım hem de iletişimimizin iyi olması lazım. Mesela benim spor kulübüne başlama serüvenim milli takım fizyoterapisti Abdurrahman Evin'le beraber oldu. Sağ olsun onunla iletişim halindeydik. O beni yönlendirerek Kayseri Erciyesspor'a başladım. Sonrasında tabii ki çok fazla fizyoterapist var kulüplerde başlayıp sonra oralarda tutunamayan ya da kendinin hoşuna gitmeyip bıraktığı. Bu tarz durumlarda e, biraz daha işte dediğim gibi iletişimi sıcak tutmakta fayda var. Kinezyopati etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Soruyu anlayamadım. Kinezyoterapi etkinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, kinezyoterapi bizim çok sık kullandığımız bir şey. Yani kinezyoterapi mutlaka eğitimini almanızı öneririm. Eğer spor alanında çalışacaksanız. Birincisi, en büyük ve bize en faydalı olan özelliği oyuncuya psikolojik bir yardımı var. İkincisi, fasya üzerinden biz yani direkt fasya üzerinden kası dolaşımını artırmayı hedefliyoruz. Yani biz faydalı olduğunu da düşünüyoruz. O yüzden mümkün mertebe yapmaya da çalışıyoruz kulüpte. Arkadaşlar, kinezyoteyp olabilir, dinamik teyp olabilir, cross tape olabilir. Sizin oyuncuya yaptığınız farklı tedavi yöntemleri ya da alternatif yöntemler sizi her zaman bir adım öne çıkarıyor. O yüzden mümkün olduğunca eğitimlere katılalım. Özellikle bantlama bizim çok sık kullandığımız, sporcuda kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. Aldığınız eğitimlerden bahsedebilir misiniz? Bu eğitimleri nerede almamız lazım? Hali hazırda önerebileceğiniz açık bir eğitim var mı? Şöyle, ben bu bahsettiğimiz eğitimlerin çoğunu aldım. Buna kuru iğneleme de ekleyebiliriz. Arkadaşlar, inanın bana şu anda o kadar yoğun çalışıyoruz ki, o kadar yoğun tempoda. İnanın nerede hangi kurs var, nereler var hiç takip etmiyorum açıkçası. Edemiyorum daha doğrusu. Yani internette, sosyal medyada vesaire ancak öyle biraz araştırarak siz ulaşabilirsiniz.
Mesela bizim beraber çalıştığımız Erkan Öz Yılmaz var, fizyoterapist, osteopat arkadaşım. Onun bir iki tane kursu var mesela. Onun eğitimci olarak katıldığı. Bir tanesi Osteosports. Ee, Bir diğeri yine şu anda milli takımın fizyoterapistliğini yapan Erdem Yörükoğlu. Erdem abinin bir kursu var, osteopati kursu. Ee, Yani şu anda aklıma gelen onlar sadece. O da sadece Erkan'dan dolayı duyduğum için. Yoksa hani birebir şu anda takip etme şansımız çok olmuyor açıkçası. Hocam iyi akşamlar. Benim bir sorum olacaktı. Tabii. Hocam spor alanında yani 4 yıllık lisans eğitiminden sonra spor alanında uzmanlık yapmayıp direkt spor fizyoterapistliğine başlayanlarla sonra yüksek lisans spor şeklinde yapan fizyoterapistler arasında ne tür farklar görüyorsunuz? Açıkçası şöyle söyleyeyim, benim tanıdığım spor fizyoterapistliğinde uzmanlığını yapmış ve beraber çalıştığım bir arkadaşım yok. Ee, Şöyle, yani diğer branşlarda uzmanlığını yapıp uzman fizyoterapist olan arkadaşlar var. Varsa da ben bilmiyorum ya da hani konumunu bilmiyorumdur. Ama şöyle ki, dediğim gibi spor alanında uzmanlık yapmak da inanın bana sonuçta yeterli olmuyor. Sizin o kulübün içerisine girip oradaki işleyişi kendinizin çözmesi lazım. Teşekkürler hocam. Hamza sormuş. Ortopedik yaralanma sonrası gelen hastalarda sonra izlenebilecek protokolleri hem egzersiz hem de elektroterapi öğrenebileceğimiz Türkçe ya da İngilizce kaynak önerebilir misiniz? Tabii ki onları daha sonra kaynakları verebilirim size. Tamam. Teknik ekibin değişmesiyle sağlık ekibinin de değişmesi söz konusu oluyor mu? Anadolu kulüplerinde çok fazla olmuyor ama büyük takımlarda oluyor arkadaşlar. Ee, Benim bu sene Galatasaray Futbol A takımında 7. sezonum. Daha önce bir teknik direktörümüz geldiği zaman sağlık ekibini değiştirmeye yönelmişti açıkçası. Ee, Ama sonradan vazgeçtiler. Çünkü bizim Galatasaray Spor Kulübü'nde sağlık heyeti olarak yaptığımız bir organizasyon daha var arkadaşlar. Ondan da biraz bahsedeyim size. Ee, UEFA'nın Elite Club Injury diye bir sistemi var. Şu anda 13 tane kulüp var bu sistemin içerisinde dahil olan. Barcelona'dır, Real Madrid'dir, PSV Eindhoven'dır, Atletico Madrid'dir gibi böyle çok saygın ve seçkin kulüplerin olduğu 13 kulüp var. Galatasaray'da bu kulüplerden bir tanesi. Bu sisteme dahil olmanın bize artısı ve eksisi ne onu söyleyeyim size. Biz her sakatlığı rapor ediyoruz UEFA'ya. MR sonuçları dahil, bizim yaptığımız tedavi protokolleri dahil, oyuncunun tekrardan sahaya geri dönüş süresine kadar her şeyi UEFA'ya rapor ediyoruz. Tek tek öncesinde bizim doktorumuzla başlayan MR ve teşhis süreci, sonrasında bizimle devam eden tedavi süreci ve oyuncunun antrenmana katıldığı tarihle alakalı. O yüzden hani bu da bizi birazcık daha ön plana çıkarıyor. Çünkü biz 4 yıl önce UEFA'dan sakatlıkların geri dönüşüyle alakalı bir teşekkür yazısı aldık sağlık heyeti olarak. Sonrasındaki sene bizim TT Arena'da bu 13 kulübün bütün sağlık kurum başkanları ve sağlık ekibine biz burada yaptıklarımızı anlattık. Bu da bizim için bir artı oldu tabii ki. Bu arada bu sisteme bütün Türkiye'deki kulüpler dahil olabilir ama dediğim gibi yaptığınız her şeyi açık bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Hafize sormuş. Ben bir şey, Zeynep'ciğim bir müsaade eder misin? Tabii hocam. Ya da Samet Bey çok önemli bir şey söyledi. Bilginin paylaşılması tabii iyi oldukları için ona cesaret ediyorlar. Yani Hı hı. bu işi iyi yaptıkları için kendilerine güvenleri var. O nedenle ama bunu yapabilmek için kayıt
sisteminin iyi olması lazım. Yani her yapılan tedavinin, her gözlemin, her incelenen şeyin doğrudan kaydedilmiş olması lazım ki ileride o datayı verilebilsin. Bu sadece spor fizyoterapisti için değil, her fizyoterapistin değerlendirmelerini kaydetmesi ve onları tutması gerekiyor. Çünkü hasta tekrar geri geldiğinde ne oldu, ne bitti veya bir başkasına önerirken Samet Beylerin yaptığı gibi, yani bilgi aktarımı yaparken olduğu gibi bir hasta öbür fizyoterapiste giderken veya bir başka doktora gene bildirmek lazım. O bakımdan çok önemli. Biz hep değerlendirme diyoruz, biliyorsunuz. İşte değerlendirmenin canlı örneği. Bu değerlendirmeler iyi olmamış olsaydı böyle bir şey, hikaye anlatamazlar. Anlatırlarsa da Yani kesinlikle katılıyorum hocam. Çünkü bir kere bizim Sağlık Kurulu Başkanımızdan tutalım. O birincil seviyede gerekli teşhisi inanın tabii ki doğru koyduğunu düşünmese ya da kendi bilgisine güvenmese herhalde bu tarz bir süreci devam edemeyiz. Çünkü işlem baştan yanlış olunca sonrasında siz ne kadar doğru yaparsanız yapın sonuç olumsuz oluyor. O yüzden hani biz açık ve net UEFA'ya bildiri yapıyoruz. Bunu da Türkiye'de yapan tek takımız. O yüzden bunu da gururla söyleyebiliriz tabii ki. Aslan aslanlığını gösterdi yani. Evet. Her ne kadar Fenerbahçeliysem de saygı duyuyorum. Biz bütün takımların taraftarlarına da takımlarına da saygı duyuyoruz hocam tabii ki. Bir başka soru. Hafize'den gelmiş. Kan akımı kısıtlamalı egzersiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç uyguladınız mı? Kan akımı Kısıtlamalı egzersiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç uyguladınız mı? yani bir örnek verebilir mi? Tabii. Kim sormuştu? Tekrar söyleyeyim. Kendisi bir Hafize yazıyorum. Evet. Hafize sormuş. Tekrar onunla ilgili bir şey yazarsa söyleyeceğim. İsmi yazmıyor. O yüzden ismini okuyamıyorum. Üst ekstremite veya alt ekstremitede bir kısıtlayıcı bir bant gibi düşünebilirsiniz. Mesela bu bölgede bir kan akımını kısıtlayan bir nasıl diyeyim, lastik gibi bir şey geçirerek öyle egzersiz yapmasını sağlıyor. Bazı çalışmalar bu egzersizin daha çabuk hipertrofi sağladığını göstermiş. O alanda böyle bir çalışmalar var. Bu alanda siz böyle bir şey uyguluyor musunuz acaba diye merak Yani ettim. şöyle Yeni bir egzersiz uygulama zaten. Yeni popüler olan bir uygulama diyebiliriz. yani uygulamayı bilmiyorum açıkçası ama şöyle terebantla beraber yaptığım özellikle fasyal gevşetmeler var. Yani terebantla sarıp fasyal gevşetme yapıyorum ama egzersiz kısmına hiç girmedim. O konuda eksik kalmışız. Estağfurullah hocam, olur mu? Olur El tabii ki. kaldıran bir arkadaşımız varmış. İsmi Barış'mış bu arada. İsmini de yazmış. İlk önce şöyle bir şey yazmış. Eskişehir'den Sivrihisar Spor Bayan Voleybol takımında takım fizyoterapistiyim. Sadece bizlere kolaylıklar diliyorum. Gerçekten müthiş ve zor bir iş yapıyoruz. Ama mutluluğu hiçbir şey değiştirmez. Tekrar kolay gelsin tüm arkadaşlarıma yazmış. Ayrıca temin parmak kaldırmıştı kendisi. Ama ben açmayı bilmiyorum. Onu ben açamıyorum. Arkadaşlarım açacak. Başka biri yazmış. Emrah Bey diye. Değerli kardeşim Samet Bey'e selamlar. 15 yıl önce Kayseri'de Kayseri Erciyes Spor'da başladığı serüvene tanık oldum. Başarılı yıllar geçirdi. Bulunduğu yeri fazlasıyla hak ediyor. Gerçekten başarılar dilerim. Selamlar. Emrah'cığım sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Sonra diğer soruya geçeyim. Aldığınız eğitimlerden bahsedebilir misiniz? Bu eğitimleri bunu sormuştum. Biraz Pardon. önce söylemiştim onları. Evet, pardon.
Sağlık ekibi içerisinde masör yerine fizyoterapi teknikleri olması sağlık ekibinin adına nasıl olur? Yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bu konuyla alakalı yorum yapmak için şimdi masörün ne iş yaptığını kulüpte bilmemiz lazım. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi biz çok fazla elektroterapi ajanı kullanmıyoruz kulüpte. Dolayısıyla fizik tedavi teknikeri yani ne yapar? Elektroterapi ajanlarını uygular genel olarak benim bildiğim. Yani eksik bir şey varsa lütfen düzeltin beni. Dolayısıyla hani elektroterapinin kullanılmadığı bir ortamda çok fazla fizik tedavi teknikerine ihtiyaç olur mu bilmiyorum. Şimdi masör arkadaşlarımızın da gerçekten çok yoğun bir temposu var. E, Şimdi özellikle bizim kulübümüzde tabii ki e, genel masajlar, e, bütün kulüplerde bu aynı tabii ki. Genel masajlar, yara bakımı, mesela bandajlamaların çoğunu masör arkadaşlarımız yapar. Onlar hepsinin eğitimini almıştır. Çünkü e, oraya birazcık daha odaklanıyorlar. Mesela bizim kulübümüzde mesela biz sahaya çıkmıyoruz. Şu anda federasyonun böyle bir şeyi var. Yani fizyoterapist ve doktor sahaya çıksın istiyor. Bunu bazı kulüplerde başlattı. Şimdi isim vermeyeyim ama bazı kulüplerde fizyoterapistle beraber doktor çıkıyor. Ee, Bizde masörler çıkıyor sahaya. Ee, Yani şöyle söyleyeyim, bizde 4 masör var. 4 masör de bence bir takım için yeterli sayıda değil. Yani sağlık ekibini mümkün olduğunca yüksek sayıda tutmakta fayda var her açıdan. Yani biz kendi mesleğimize odaklanalım. Yani fizyoterapistlerin hem altyapıda hem rehabilitasyon kısmında biraz önce Leverkusen takımında örnek verdiğim gibi 15 terapist var. Mesela Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'da 6 fizyoterapist var. Birazcık daha sayıyı artırmaya çalışmalıyız. Çünkü sayı arttıkça e, birazcık daha oyuncuya olan ilgi artacak. Oyuncuyu daha fazla koruyucu programa alma şansımız olacak belki de. O yüzden bunlar önemli. Ama dediğim gibi en baştaki slaytta gösterdiğim gibi yani bizim masörlerimiz, fizyoterapistler, diyetisyenimiz, sağlık kurulu başkanımız, onun altındaki doktorumuz bu yani hiçbir şekilde bir bütün. Bunu ayrıştıramayız hiçbirini. Yani bu olmasa da şu olsa, bu olsa da şu olsa diye bir şeyimiz yok. Ve e, çok daha farklı bir şey söyleyeyim size. Ailenizden çok daha fazla onları görüyorsunuz. Yani onlar da sizin ikinci bir aileniz oluyor açıkçası. Kaan sormuş. Avrupa'daki futbolcuların özel fizyoterapistleri var. Bu fizyoterapistleri özel kılan şeyler nedir? Temin de bu soruyla ilgili olarak Hı hı. Mustafa Muhammed'in fizyoterapisti ile ilgili bir soru gelmişti. Aynı bu soruyla ilgili onları özel kılan şeyler nedir diye. Şimdi Mustafa Muhammed'in özel fizyoterapisti var mı bilmiyorum. Bugün bizim Muhammed arkadaşımız Burak tedavi aldı onu. Ama evet. özellikle yabancı uyruklu oyuncularımızın özel terapistleri var. Bizden farklı da inanın bana hiçbir şey yapmıyorlar. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bu bizler için de geçerli. Mesela oyuncuyu 14-15 yaşından beri tanıyıp o oyuncuyla sürekli bir çalışma içerisinde olup e, ona devam eden ve onunla daha kendini güvende hisseden oyuncular var. Biz o yüzden hiçbir şekilde bizim bir kısıtlamamız yok. Yani oyuncu istediği her yerde istediği terapiste tedavi olabilir. Ama tabii ki bunun tek bir şeyi var. Bize yapılan bütün programı bilgilendirmek zorunluluğu var. Onun haricinde dediğim gibi yani bizim de özel fizyoterapistliğini yaptığımız oyuncular var. Bu sadece yabancı oyuncularla alakalı sınırlı değil. E, Dediğim gibi
bu tamamen şeye bağlı. Hocam Oyuncunun güvenine ya da çocukluğundan ya da gençliğinden beri takip eden fizyoterapiste olan yatkınlığıyla alakalı. Hocam şöyle, soru biraz yanlış anlaşıldı. Bir arkadaşım bana iletmişti bu soruyu. Avrupa'da hani üst düzey futbolcular var. Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların özel fizyoterapistleri var. Takımdan ayrı çalıştığı. Hı E, hı. Muhammed diye okumuş olan arkadaş. Hani o özel fizyoterapistlerin sonuçta oynadıkları bir takım var. Hani takım fizyoterapistlerinden ayrı onlara kattığı o fizyoterapistleri özel kılan şeyler nedir diye ziyaret etmiş soruyor. Yani şöyle, hani ben çok işin içerisinde olduğum için hani çok fazla da bu durumla karşılaşıyoruz açıkçası. E, Mesela bizde şöyle bir şey yok. Mesela A şahsı sakatlanmış, kendi özel terapisti de var. Ama mesela oyuncu bizde tedavi oluyor. Sonrasında biz koordine oluyoruz. Akşamında da diğer terapisti, kendi özel terapistiyle de çalışma imkanı buluyor. Hatta şöyle, biz oyuncunun özel terapistiyle birebir iletişime geçip hatta egzersiz programını bile beraber yapıyoruz. Yani dolayısıyla hani bizim kulübün içerisine de çok yıllar önce, 5-6 yıl önce kulübün içerisine de girip özel terapistini kulüpte çalıştıran oyuncular da oldu. Şöyle bir baktığımızda inanın hani bizim bir Türk fizyoterapistinden daha iyi ya da daha farklı şeyler yapmıyorlar. Yani aslında doğru bir tanedir ya hani eğer bir şey varsa onun üzerine çalışıyor herkes. Onlar da öyle. Hani bize bir zararları olmuyor. Bizim de onlara karşı bir şeyimiz yok. Hani bir olumsuz bir tavrımız yok. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Teşekkürler hocam. Okan sormuş. Bir fizyoterapist takıma alınırken belirleyici unsur ne oluyor? Takıma girmemizi sağlık kurulu mu belirliyor? Ee, Yani diğer kulüpleri bilmiyorum arkadaşlar ama bizim kulüpte evet sağlık kurulu başkanı belirler. Fizyoterapist olmak için de tabii ki e, yani biz kendimizi biraz ön plana çıkartmayalım ama hani o doktorla iletişim kurmanızı sağlayabiliyoruz açıkçası. Yani çünkü binlerce terapist var, fizyoterapist arkadaş var dışarıda. Herkes de tabii ki spor alanında çalışmayı isteyen çok fazla arkadaşımız var. E, Yani bizlerle iletişim kurarak ya da işte sağlık kurulu başkanımızla direkt iletişim kurarak bunu sağlayabilirler. Ama dediğim gibi bu birazcık e, şeyle alakalı, ihtiyaç doğrultusunda olacak şeylerle alakalı. Şimdi mesela biliyorsunuz pandemi sürecindeyiz. Bütün kulüpler bu durumdan olumsuz etkilendi. Tabii ki buna Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ya da bütün kulüpler dahil. Şu anda ciddi bir gelir kaybı var kulüplerin. O yüzden şu anda ekstra sadece fizyoterapist değil başka bir branşta bile birini almak için böyle bir itinayla yaklaşıyorlar. O süreçleri doğru takip etmek lazım. İşte doğru eğitimleri almak lazım. Yani mesela şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bu biraz böyle kaba olacak, biraz şey olacak ama şimdi fizyoterapist bir arkadaşımız yeni mezun oldu ki ben de yeni mezun olduğumda başladım işe. O yüzden bu işin zorluğunu çok iyi biliyorum. Mesela inanın bana ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum. E, ilk başladığımda Kayseri Erciyesspor'a ben buz bağlamasını bilmiyordum. Yani havlu buz nasıl yapılır, oyuncuya nasıl saracağım bilmiyordum. Sağ olsun oradaki doktorumuz o öğretti bana. Hani bu tabii ki biraz böyle yaşanarak şey olarak geliştirebileceğimiz şeyler bunlar ama e, tabii ki bir yeterli bir seviyede de olmak lazım diye düşünüyorum. Yani belki biz o zaman çok daha şanslıydık. Dediğim gibi birazcık daha önümüz açıktı. Şimdi sizin işiniz biraz daha zor. O yüzden mümkün olduğunca kendimizi geliştirmeye odaklanalım. Şu an olduğunuz konuma gelirken ne gibi zorluklardan geçtiniz bizimle paylaşabilir misiniz? İşte biraz önce bahsettiğim gibi mesela sakat oyuncuya bir tane Kayseri Erciyesspor'da yaralanmış, sakatlanmış bir oyuncumuz vardı.
İnanın ona neler yapacağımı bilmiyordum. Ee, Yani tamam, bir protokol var. O protokolü uygulayabilirsiniz. Elektroterapi yapıyorsunuz. Ultrason, TENS, bu tarz şeyler yapıyorduk. Sonrasında buz yapıyorduk. Hatta şöyle söyleyeyim size. İlk başladığım dönemlerde acaba TENS'in birazcık daha şeyini artırıp, voltajını artırıp daha hızlı iyileştirebilir miyiz falan, onları düşünüyorduk açıkçası. Bu birazcık daha işte böyle yaşadıkça, kendinizi geliştirdikçe, ortama ayak uydurdukça değişiyor. E, Yani kulübe başlama sürecim benim aslında çok zor olmadı. Sağ olsun Abdurrahman Evin sayesinde ben İstanbul'da çalışırken mezun olduktan 1-2 ay sonra, ya Samet, Kayseri Erciyesspor fizyoterapist arıyor, gider misin dedi. O gün istifa ettim. Kayseri Erciyesspor'da işe başladım. Tabii ki o dönem biz küme düştük. Küme düştükten sonra acaba ne yapacağız şimdi? Biz Kayseri Erciyesspor'da devam edeceğiz derken sağ olsun orada çalıştığımız, beraber çalıştığımız oyuncular bize refere olup bizi Kayserispor'a önerdiler. Kayserispor'da çalışmaya başladım. Sonrasında Ankara Gücü. Ankara Gücü'nde çalıştığımda aynı zamanda askerdim. Asteğmen olarak askerlik yapıyordum. Bana özel izin çıkartıp Ankara Gücü'nde çalışmamı sağladılar. Sonraki süreçte de tabii Galatasaray sürecimiz birazcık daha uzun, birazcık daha zorlu oldu. Çok rigid bir karar almam gerekti. Futbol takımlarını bırakıp bir anda çok gerçekten rigid bir karar verip hem şehir değişikliği hem de branş değişikliği Galatasaray voleybol takımına geldim. Orada hem bayan hem erkek voleybola aynı anda baktım, çalıştım. O beni çok yormuştu o zaman. Çünkü hiç 2 ay eve gelmediğimi biliyorum. Hatta İsviçre'den Fransa'ya, Fransa'dan başka bir ülkeye böyle şeyle sürekli, erkek takımının maçı var oraya Samet, bayan takımının o maçı var buraya Samet gibi, böyle çok yoğun bir süreç yaşadım. Sonrasında gerçekten orada yaptığımız herhalde ki iyi işler sonra futbol takımının bize kapısını araladı. Sağ olsun oradaki doktorumuz da bir referans oldu ve bizi Galatasaray'da başlattı. E, 7 yıldır da aşağı yukarı Galatasaray'da çalışıyoruz. Cemre sormuş. Spor fizyoterapistliğinde egzersizde çeşitlilik bilgisi oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Hangi kaynakları ve hangi yolları kullanmalıyız? Yani biraz önce de bahsettim arkadaşlar. Mesela tabii ki bizim birazcık daha artımız var. Biz çok değişik kondisyonerlerle beraber çalışıyoruz. Hepsinin değişik değişik sistemleri var. Mesela şu anda bizim kondisyonerimizin Exos dediğimiz bir sistemi var. Onu uyguluyor. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. O mesela onların yaptığı egzersizlerin acaba gerçekten uyumlu mu değil mi? Biz kendi aramızda tartışıyoruz. Sonrasında her şeyde bu konuyla alakalı bir görüşmemizde kendimize bir egzersiz daha eklemiş oluyoruz belki de. Böyle böyle kendimizi geliştiriyoruz. Ama sizin yapmanız gereken, dediğim gibi, e, fizyoterapistlerin verdiği egzersiz eğitimleri olabilir. Beden eğitimi öğretmenleri, hiç küçümsemeyelim. Beden eğitimi öğretmenleri şey yapabilir. E, Egzersiz öğrenebiliriz. Kondisyonerlerden öğrenebiliriz. Ama dediğim gibi sadece bu öğrendiğiniz egzersizleri e, doğru zamanda ve doğru kişiye uygulamak önemli. Teşekkür ediyoruz. Son olarak da sporcu rehabilitasyonu kitabı önerebilir misiniz? Sporcu rehabilitasyonu kitabı, ya şöyle, kulüpte benim kitaplarım var. Yabancı kaynaklar da var. Ben onları size mesela sana yollarım Zeynep. Tamam, Sen arkadaşlarla paylaşırsın, olur tamam. mu? Olur. Bizi kırmayıp katıldığınız için ve kıymetli bilgiler paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Yani eğer bir şeyler katmışsam ne mutlu bana. Şöyle, dediğim gibi arkadaşlar, ben kendim zorlu bir süreçten geçtiğim için sizin de nasıl zorluklar içerisinde olduğunuzu tahmin ediyorum ve biliyorum. O yüzden
Elimden geldiğince yani hem sosyal medya üzerinden bana ulaşan fizyoterapist arkadaşlara ya da herhangi bir platformdan ulaşan arkadaşlara elimden geldiğince destek çıkmaya çalışıyorum. E, Yani dediğim gibi ulaşabilirsiniz bizlere. E, Eğer bir gerçekten yapabileceğimiz bir şey varsa seve seve yapmaya hazırız. Onun haricinde hepinize başarılar diliyorum. Umuyorum çok iyi bir fizyoterapist arkadaşımız olursunuz. Beraber belki ileride beraber çalışma şansımız olur. E, Durum bu. Biz de tekrar teşekkür ediyoruz. Herkese size chat kısmından teşekkürlerini ve Ben bize teşekkür bilgiler ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkürler. Sağ olun. Başka bir Teşekkürler. platformda karşılaşmak üzere. Hocam inşallah. saygılar Hayırlı. sunuyorum. Sağ olun. Estağfurullah. Gene bekliyoruz. İnşallah hocam. Ya ben Çok çok şöyle hocam inanın hani çok fazla katıldığım bir sunum da yok açıkçası. Ama Zeynep'i kıramadım ya. Neden kabul ettiğimi ben de bilmiyorum ama şu anda ben de çok keyif aldım. çok güzel geçti Ee, ama ne güzel. Bayağı da soru aldınız yani. Çok bol sorular. Çok güzel Yani sorular sordunuz. sorular birazcık daha keyifli hale getirdi tabii. Tabii, tabii öyle. Sağ olun. Çok teşekkürler. Gene inşallah Ben teşekkür ederim. telefonda. Rica ediyorum. Çok güzel çalıştılar bizim arkadaşlarımız. Zeynep, İlayda, Kaan, Pervin ve daha kalabalık bir ekip çalıştı. Ya hocam Çok Zeynep beni de çalıştırdı. Zeynep çalıştırırlar. Zeynep beni de çalıştırdı. Vallahi hani ben böyle çok fotoğraf çekilmeyi seven birisi değilim. İnanın bana yıllar öncesinden mesela Kayserispor'da çalıştığım fotoğrafı buldum. Bak, ne güzel. Hani böyle hiç çok alakam olmadığı için biz hep böyle iş odaklı gitmişiz şimdiye Evet, kadar. Belki de yanlış yaptık bilmiyorum. çok güzel. Çok, O çok, yüzden çok, çok şey güzel. beni de çalıştırdı Zeynep yani sağ olsun. Bravo, aferin ona. Çok güzel. Sizin hüsnü niyetinizle, iyi niyetinizle sizi iyi çalıştırmış. Bu arada Mesut'a çok çok sevgiler, selamlar. Çok severim Mesut Kar'la. Aleykümselam, aleykümselam Görüşemiyoruz bu söylerim. ara inşallah. Görüşeceğiz. Hocam biz de görüşemiyoruz Mesut'la pandemiden dolayı. Onlar Ben da de yeni başladılar herhalde evet, antrenmanlara. evet, evet, evet. Ne yazık Maalesef ki bu dönem böyle. hepimizi üzüyor bu pandemi. Evet, öyle. Öyle. Dikkat Evet, edelim arkadaşlar. hep birlikte. Teşekkürler, hoş geldiniz. Teşekkürler. Görüşmek Tekrar üzere. teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler.